Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin bu videosunda React içerisinde artık JavaScript yazımına başlayacağız. Bir önceki projeyi biraz fazla kirlettiğimiz için yeni proje oluşturarak başlayacağım ve şimdiye kadar gördüklerimizde bir yandan pekiştirmiş olacağız. O zaman gelin React klasörümüze geri dönelim. React klasörüm burada. Sağ tıklıyorum. Kod ile aç diyorum. Bu ilk React projesi bir öncekiydi. O orada bekleyebilir. Şu an için onunla bir işimiz yok. Yeni bir proje oluşturacağım. CTRL tırnakla beraber geliyorum ve yeni bir white projesi oluşturacağım. npm create boşluk white add lattes diyorum ve yeni bir white projesi oluşturuyorum. Proje name demiş. Ne olsun? Event olsun. Event diye bir isim uyduralım ve bunu verelim. Eventleri göreceğiz çünkü. Enter'lıyorum. Benden bir framework istiyor. Ok işaretleriyle React'ı seçiyorum. Ok işaretleriyle de ve ilk projede söylemiştim SVG'yi de göstereceğim diye. Bu sefer JavaScript artı SpeedWeb Compiler'ın üzerine geliyorum ve enter'lıyorum ve adımlarımı tamamlıyorum. Diyor ki cd event proje klasörünün içerisine gir diyor. Cd event diyorum ve npm install'la beraber de node modülün kurulmasını sağla diyor. Geleceğim. Burada da bir trik vereceğim. npm install diye uzun uzun yazmanıza gerek yok. npm i derseniz bu i harfi burada install'ı temsil eder arkadaşlar. Yani uzun uzun install yazmanıza gerek yok. npm i deyip enter'larsanız projeniz kurulmaya başlayacaktır. Kurulum bitince geliyorum. Evet, kurulum benim için tamamlandı. Baktığınız üzere event proje klasörüm burada oluştu ve npm install ile beraber node modül klasörüm de artık yerine yerleşti. Yeni bir projeye sahibim ve gelip artık şu an event klasörünün içerisinde olduğu için terminal cd event ile burada içerisine girmiştim çünkü npm run dev diyerek bu projeyi kaldırabilirim. Hemen CTRL artı klikle beraber tarayıcımla açıyorum. React'ın karşılama ekranıyla karşılaştım ve her şey benim için sorunsuz ilerliyor. Peki gelelim hemen artık event klasöründeyim. Event'e geldim. SRC diyorum. App komponentimi açıyorum. Burayı bir sileceğim. CTRL A ile tek tek silmeye uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir önceki videoda ne görmüştük? Snippet'la beraber rafçe dersem burası benim için otomatik olarak oluşturulacaktır ve ben temiz bir React projesine sahip olmuş olacağım. Şimdilik CSS temizlesem mi? Temizlemeyeceğim. Şimdilik böyle ilerleyebilirim. Hatta gelip buraya import bakalım kendi CSS'i tamamen ortalayacak mı? app.css diyelim. Bakayım, evet, şu an tam orta noktayı kullanabiliriz. Zaten CSS'in içerisinde bize getirilen var olan CSS'de geldiği için bunu kullanabilirim. Şu anki konumuz için yeterlidir. Ve ilk yapacağım şey kendime ait yeni bir komponent oluşturmak arkadaşlar. SRC'ye geliyorum, sağ tıklıyorum, New File diyorum ve click adında baş harfi büyük olacak. Click.jsx adında yeni bir komponent oluşturuyorum ve rafçe ile buradaki komponentimi açıyorum. Ondan sonra gelelim. Bu komponentimi benim burada görebilmem için ne yapmam gerekiyor idi? Boş fragmentlarımı koyayım. Belki daha sonra kullanırız bu projeyi. Ve click komponentimi import ettiriyorum. Import olduktan sonra slash ile beraber burayı kapatıyorum. Ve artık benim ekranda click yazısını görebiliyor olmam lazım. Her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Ve artık gelelim React içerisinde JavaScript yazmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi benim ilk işlevim şu olacak. Click komponentime geliyorum. Buraya da bir boş fragment atalım. Bir tane buton koyalım içerisine. Tabii ki küçük b'lerle yazmam gerekiyor. Buton diyelim ve içerisine tıkla yazalım.
Ve bu butona ben tıkladığımda artan sayılar olmasını isteyen bir fonksiyon oluşturacağım. Şöyle alalım. Öncelikle bir konsolumuzda bir görelim. Ve ben komponentim içerisinde nerede yazıyordum JavaScript kodlarımı? Return'ün bir öncesinde. Gelelim burada bir tane fonksiyon oluşturalım. Function ne olsun? Handle click adında bir fonksiyon oluşturacağım. Arrow function da kullanabilirsiniz. Normal fonksiyonu hiç fark etmez. Ve geleceğim console.log'da desin ki tıklandı yazsın. Ben bu fonksiyonu tetiklediğimde, butona tıklayarak tetiklediğimde konsolumda tıklandı yazmasını istiyorum. Ve React'ın en güzel taraflarından biri artık DOM kısmının olduğu gibi işte document element ID'lerle yakalayayım, değişkende tutayım, onun üzerinde bu işlemleri gerçekleştireyim gibi bir derdim olmayacak. Neden? Ben artık JSX formatında çalışıyorum ve JSX format sayesinde JavaScript ve HTML kodlarını aynı sayfada direkt olarak kullanabiliyordum. O yüzden yapacağım şey şu arkadaşlar. Buradaki fonksiyonu bu butonda tıklamak istediğimde buraya gelip attribute olarak onClick olayını ekliyorum. Bakın onClick ekledikten sonra burada bana bir süslü parantez açtı. Bu süslü parantezler gördüğünüz üzere JSX attributes diye burada bana belirtiyor. Buralar benim için JavaScript kodlarını algılayabiliyorlar. Yani ben buraya gelip handle click yazdığımda artık bu fonksiyonu direkt olarak bu buton içerisinde kullanabileceğim. Ama ve lakin şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Vanilla JavaScript'te olduğu gibi burada aç kapa işlemi yapamazsınız arkadaşlar. Sebebi şudur. Bu bir çağırma işlevi olduğu için ben bunu kaydettiğim andan itibaren bakın daha butona tıklamadığım halde hatta sayfamı yeniliyorum. Yeniledikçe tıklandı yazdığını görürsünüz. Bu bir çağırma işlevi olduğu için daha butona tıklanmadan bu fonksiyonu tetiklemiş olursunuz arkadaşlar. O yüzden yapacağımız ilk işlem pardon dikkat etmemiz gereken ilk şey bu. Direkt olarak fonksiyonunuzun ismini buraya veriyorsunuz ve on click bildiğiniz üzere tek bir tıklamayla tetikleniyordu. Ve ben bu butona artık şöyle bir refresh atalım. Her tıkladığımda gördüğünüz üzere burada bu eventim tetiklenmiş oluyor ve ben tıkladıkça tekrar ne yapıyor? Console.log'da buradaki yazımı konsol içerisindeki yazımı yazmış olacağım. Tek yolu bu mu? Tabii ki hayır. Bir de bunu direkt arrow fonksiyonları kullanarak burada içeride de yazabilirsiniz. Yani şöyle inline olarak çalıştırıyoruz diyebilirim. Bu da tıkla 2 olsun. Ve gelelim. Şuraya bir on click ekleyelim. Ve şunu yapabilirsiniz. Fonksiyonu direkt olarak burada çalıştırabilirsiniz. Bu da çok kullandığımız işlevlerden bir tanesi. Burada arrow fonksiyonlardan yararlanıyoruz arkadaşlar. Ve buraya gelip console nokta log deyip diyebilirim ki inline olarak çalıştı diyebilirim. Ve gelelim tıkla 2'ye. Bakın tıkla 2'ye her bastığımda artık direkt olarak buradaki fonksiyonun burada arrow function olarak oluşturduğumuz bu fonksiyonun her tıklamada tetiklendiğini görebilirsiniz arkadaşlar. İşte JSX formatının bize kattığı en güçlü taraflardan biri budur. Ben fonksiyonumu oluştururum. Herhangi bir nedir o? Element by ID olabilir, query selector olabilir. Bu tarz selektörleri kullanmadan neden? Çünkü tagım da burada, fonksiyonum da burada. Ne yapabiliyorum? Direkt olarak alıp onun içerisine bunu yerleştirebiliyorum. JavaScript ve HTML'i bir arada yazmamı sağlıyor dediğimiz olay aslında bu. Peki gelin bu olayı biraz daha geliştirelim. Diyelim ki buraya bir sayı oluşturalım. Diyelim ki let count eşittir 1 olsun. Ve şuraya da gelip diyelim ki count art. Buradaki sayımızı her seferinde arttırsın ve console.log'da bize count'un güncel değerini 1 yazdırsın
bakalım. Handle click'teyiz ve gelip handle click olan fonksiyonumu tetikleyeceğim. İkinci bir fonksiyon yazsak daha iyi olurdu ama neyse artık. Gelelim şöyle bir yenileyelim. Tıklıyorum. 1'de 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derken ben her tıkladığımda buradaki sayı artırılabiliyor arkadaşlar. Ve ben bunu tıkladığımda sadece konsolda görmek istemiyorum. Bir de ekranımda görmek istiyorum. Öyle değil mi? O yüzden şuraya bir blok level element koyalım ki altına düşsün. Div elementi açtım ve ben buradaki değişkenimin direkt olarak ekranımda gözükmesini istiyorum. O zaman ne yapabilirim? Tabii ki JSX formatı sayesinde elementimi direkt buraya yerleştirebiliyorum arkadaşlar. Tek ihtiyacım olan şey süslü parantezler. Bir süslü parantez yardımıyla ben buradaki count değişkenimi gelip buraya direkt olarak yerleştirebiliyorum. Bakın gördüğünüz üzere bir ID vereyim, onu yakalayayım, inlerine yazayım gibi dertlerim ortadan kalkmış oluyor. Ve direkt olarak buraya yerleştirdiğimde, hatta bunu bir şey içerisine alalım. Bu count'u H1'e çevireyim. Daha büyük görelim böyle. Gördüğünüz üzere şöyle sayfamı da yenileyim. Bir değişkenini burada ben direkt olarak görmüş oluyorum. Yani ben şunu yapabiliyorum arkadaşlar. Elimde herhangi bir değişken varsa işte ne diyelim, name olsun. Gelelim ns diyelim. Bunu tutup direkt olarak istediğim elementin içerisine ne yapabiliyorum? Hop, yerleştirebiliyorum. Gördüğünüz üzere direkt olarak değişkenlerimi ne yapabiliyorum? Buralarda kullanabiliyorum. Peki, birimizi buraya koymuştuk. Gelelim butona tıklayalım. Konsolda 2 oldu. Burada bir şey yok. Tıklıyorum. 3 oldu. Gene bir şey yok. Tıklıyorum. Tıklıyorum, tıklıyorum, tıklıyorum. Konsolda bu sayıları artarken hala HTML tarafında bir değişiklik olmadığını görebilirsiniz. Peki bu neden? Sebeplerinden biri şu: finalde her şey bir HTML'e dönüştürülüyor arkadaşlar. Yani geldiğimizde buradaki root ID'li divimizin içerisinde bir H1 element oluşturuluyor ve bunun içerisinde statik bir şekilde bu verimiz yazılıyor. Peki ben bunu nasıl güncelleyebilirim? Bunun için React'ın bu değerin güncellenebilir bir değişken olduğunu algılaması gerekir. Yani buradaki değişkenin React tarafından yeniden okunup güncellenmiş halinin buraya yazılması gereklidir. Bunun içinse hook'lara ihtiyacımız var arkadaşlarım. Bu videoda hook'lara değinmeyeceğim. Bir sonraki videoya ayıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.